Bir adam bir geminin güvertesinde duruyor. Elinde satranç tahtası var. Ama o sadece taşları değil, kendi geçmişinde de oynuyor. Bir hücreye kapatılmış, insanlardan izole edilmiş bir halde kader onun için çoktan yazılmış gibi görünüyordu. Ama sonra bir kitap buldu. O kitap sadece satrançla ilgiliydi. Ama aslında adamın zihnini özgür bıraktı. Şimdi size soruyorum. Kader gerçekten değişmez mi? Eğer her şeyden önce yazıldıysa o zaman bu adamın hayatı neden farklı bir yola saptı? Bugün Stefan Zweig'ın Satranç romanı üzerinden kader ve özgür irade kavramlarını konuşacağız. Sevgili Lütfü abi, Lütfü Öz, hoş geldin. Hoş bulduk. Kader mi, seçim mi Evet, konusunda şöyle bir öngörüde bulunabilirim. Kader birazcık başına gelenleri kabulleniş biçimidir. Yani kadere inanmak birazcık da böyle artık tercihi yaptık, seçimi yaptık, sonucu çok olumsuz oldu. Kaderimiz böyleymiş, kader böyleymiş diye kader biraz böyle kaçış rampası gibi geliyor bana. Aslında olay tamamen tercihlerimizden ibaret. Kader sadece devam etmenizi sağlıyor. Eğer kadere inanırsan birazcık da yani kadercilik insanı inançlı da kılar. Kadere inanırsan devam edersin. Yani inanç, kadere inanmak insanın devam etmesini sağlar bence. kader konusu aslında baktığın zaman abi çok yüklü bir konu. Bence Türkiye'mizde çünkü kader zihniyeti biraz farklı işlediği için. Şimdi ben bu konuyla alakalı kitap üzerinden gideyim. İnsan zor koşullar altında gerçekten özgür olabilir mi? Özgürlük kavramı mesela koşullara mı bağlıdır yoksa düşüncelerden ve diğer şeylerden arınarak mı bizlere kavuşmakta? Ya özgürlük tamamen insanın kendi zihnindedir. Yani hani zihinlere ve düşüncelere kelepçe vurulmaz diye bir söz vardır. Kime ait olduğunu hatırlamıyorum. E, Özgürlük senin zihnindedir. Yani senin zihnindeki yarattığın özgürlüğü, var olan özgürlüğü hiçbir şekilde bütün şartların yok olsa bile bunu müdahale etmenin bir yolu yok. Yani günümüzde de yok, geçmişte de yoktu. Yani şartlar ne olursa olsun, esir de olsan, tutsak da olsan, tamamen Stephen Zweig gibi yalnızlaştırılmış da olsan, zihnin her zaman özgürdür. Nazım Hikmet bütün dünyayı sarsan şiirlerini esaret altında yazmıştır. Kemal Tahir'in romancılığı dört duvar arasında esaret altında ortaya çıkmıştır. Stephen Zweig'ın satrancı esaret altında sürgünde Yahudi olduğu için Almanlar tarafından eziyet görmesinin içinde ortaya çıkmıştır. Özgürlüğünü hiçbir zaman kısıtlayamadılar ve bütün dünya Stephen Zweig'ı tanıyor. Ama hiç kimse Stephen Zweig'ı esir edip konforlu bir şekilde sokağa çıkıp dolaşan o askeri hatırlamıyor. Değil mi? Abi sana özel bir soru soracağım. Yani şahsına soracağım bir soru artık bu kitapla alakalı değil ama hiç hayatında kendini çaresiz hissettiğin bir zaman oldu mu? Anlar oldu mu daha doğrusu? Tabii herkes gibi, her insan gibi kendimi çaresiz hissettiğim anlar olmuştur. Ölüm insanı çaresiz kılar mesela. Ölümün karşısında çaresizsindir. Eğer yani çaresiz olmasaydın bir çare bulur. Çok sevdiğin birini kaybettiğinde onu geri getirebilirdi. Ama orada çaresizsindir. Her insanın içinde bir çaresizlik vardır. Çaresizlik içindeyiz. Yani çaresizliklerle karşılaşacağız. Ben de herkes gibi çaresiz kaldığım durumlar olmuştur. Ölümün karşısında herkesin çaresiz kalacağı gibi. Benim de tabii ki oldu ve genel olarak zaten aynı konular üzerinden yani sağlık konusu olsun. Hani ekonomi konusunda bir şey diyemem çünkü ekonomi konusu insandan insana değişkenlik gösterir ama bence hepimizin ortak noktası ölüm kavramı üzerine olduğu için bu konu üzerinden diyebiliriz bence. Yani aslında çok da güzel bir şey var ama bu satranç üzerinden gittiğimizde adamın o çaresizliği üzerine yani kitaptaki esir düşen adamın şeyine göre orada bir tane satranç kitabı buluyor. Aslında hayatında bence kader noktası adamın orası. Çünkü hayatını o kurtarıyor. O bir kitap, o sessizliklerin binlerce yaşadığı, o izole onu bırakılmış halinden tek bir kitap kurtarıyor onu. Peki abi bu kitabı bulmak mesela bir kader noktası mıdır? Aslında Stephen Zweig çaresiz değildir. Yani bir çare vardır.
Yani çaresizlik kavramı senin biraz önce tanımladığın o çaresizliğin materyalist bir karşılığı yoktur. Parasızlık bir çaresizlik değildir. Mutlaka bir çare vardır. Hikayeye devam etmen için. Çare daha az yemektir. Daha koşulları kötü olan bir evde yaşamaktır. Farklı bir çare doğar. Sen kendini çaresiz hissedersin sadece. Ama orada o her problem, her sorun kendi çözüm yolunu üretir. Yani kendi her çaresiz olduğunu düşündüğün her çaresizlik hissi kendi çaresiyle birlikte gelir. Gerçekten çaresizlik demek yapabileceğinin hiçbir şey kalmaması demek. Yani insan için, Stephen Zweig için çaresizliğin gerçek karşılığı o değil. Bir kitap çıkar, satrancı öğrenirsin, kendi zihninde satranç oynamaya başlarsın. Bu Zweig'in kahramanının oradan çıkış hikayesidir. Aynı zamanda satranç hikayesini yazmakta Stephen Zweig'ı bir çaresizlikten kurtarır. İşte bütün dünyanın tanıdığı, günümüzde hala konuşulduğu birine dönüştürür. Tüm bu zorluklara rağmen. Ben abi bir şeyi kabullenemiyorum kader konusunda. Geçirdiğimiz şu son birkaç yılda yaşadığımız zor zamanlarda insanların yanlış malzemelerle, eksik malzemelerle ve sırf 3-5 kuruş daha fazla kazanabilmek için binaları yapıp sonra o binaların yıkılıp sonrasında da kader demeleri mesela. Tabii ki yani kadercilik kavramı çok sığınılan bir kavram. Yani inançla alakalı bir kavram kadercilik. Kadercilik bir kamufle biçimi. Yaşanan acılarda, yaşanan savaşlarda, depremlerde, kıyımlarda işte kader böyleymiş, kaderimiz böyleymiş kamuflajı yüzyıllardır günümüze kadar kullanılan bir kamuflaj. Ve kadercilik insanın içinde var olduğu için yani o kadere inanma hali birazcık da devam etmeni sağlıyor. Yani o kamuflaja inanan çok insan var. Bu insanları ben bu kamuflaja inandığı için birisi kader böyleymiş dediğinde ne yapalım kaderimiz böyleymiş diyen insana da kızmıyorum. Çünkü bütün ailesini depremde kaybetmiş acılı bir babanın kızının elini tutarken öyle bir fotoğraf vardır. Hı hı. Kızının elini tutarken, göçük altındaki kızın elini tutarken artık sığınacağı hiçbir şey kalmamıştır. O acı ölümden bile ağırdır. Sığınacak tek şey kader kalmıştır. Kader böyleymiş. Peki abi ben şu soruyu sorayım sana. Günümüzde insanların hayatını değiştiren anlar nedir? Herkesin kaderini değiştiren, herkesin yolunu değiştiren, hayatını değiştiren anı farklıdır. İşte bir roman kahramanında işte bir kahraman bir kıza aşık olur. Onun kaderinin değiştiği an orasıdır. İşte Stephen Zweig'in Satranç kitabında kahraman bir kitapta karşılaşır. Kaderinin değiştiği o andır. Bu simyacıda işte çoban bir adamla yolu kesişir ve bir cümleden bir yolculuğa çıkar. Kaderinin değiştiği o andır. Herkesin bu hayatta kaderini değiştiren bir an vardır ve bu herkeste farklı bir tezahüre bürünmüştür. Peki abi şöyle bir soru sorayım sana. Özgür irade ile kader arasındaki fark nedir? Özgür irade zaten senin düşünce eylemlerini yapma biçimin ise Şimdi özgür irade ve kader kavramları birbirinden tamamen farklı, birbirinin karşılığı olmayan kavramlar. Yani zaten özgür iradenle hareket edip sonucunda karşılaştığın şeyi tanımlayan olgunun adına kader dersin. Yani özgür iradenle bir hareket yaparsın, olumsuz sonuçlanınca kader böyleymiş dersin. Yine özgür iradenle böyle hareket edersin. İstediğin gerçekleştiğinde yine kaderi seçebilirsin. Kaderimiz iyiymiş. Yani kader genelde hep olumsuz durumlarda seçilir. Genel olarak yani her zaman öyle değildir ama kadercilik birazcık böyle olumsuz durumlarla teselli bulmak için söylenen bir olgudur. Ama seçimlerinin sonucu böyleydi deyip kendine atfetmek kadercinin karşılığı odur. Ya insan kendi tercihlerinin sonuçlarını yaşar. Kimi insan buna inanır. Kimi insan da aslında yine kendi tercihlerinin sonucunu yaşar ama inandığı şey kaderciliktir. abi Shakespeare'in çok güzel Hamlet'te bir bölümü var bununla alakalı. Kaderim mi beni buraya getirdi yoksa yanlış seçimlerim mi? Burada kapanışı da yapayım hemen hızlı bir şekilde. Belki de kader sadece bizim gördüğümüz bir illüzyondur. Belki de her hareketimizi, geleceğimizi yeniden şekillendirir.
Sizce kaderimiz gerçekten yazılmış mı yoksa her hamlede değişiyor mu? Tıpkı bir satranç tahtası gibi. Sevgili bayanlar baylar, Ölme Seansı'nı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve bir sonraki konuyu sizlere belirlerseniz bizler için çok daha güzel olur. İyi günler dileriz. Hoşça kalın. Ben Gökhan Öztürk. Hoşça kalın. İyi günler. Ben Nefes. İyi günler.